Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Gümüşle başlayacağım. Bir çift dip hareketimiz vardı. Bunun direnci kırıldı ve 31 dolara doğru bir yükseliş bekleriz demiştik. 30.96'da şu düşüşün 34.86'dan başlayan düşüşün minimum tepki sınırında bir dirençle karşılaştık. Şu an bir miktar satış alıyoruz. Fakat bu düşüşler aşağıda 29.50 altına inmediği sürece 30.96 direncinin kırılma ihtimali gündemde olacak. 29.50 altındaki hareketler ise tekrar 29-28-74 aralığına doğru satışların devamı anlamına gelecek. Dolayısıyla aşağıda 29.50, yukarıda 30.96 takip etmemiz gereken destek direnç bölgelerimiz orta uzun vadeliler için. Gümüşün düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde burada hatırlarsanız son yaptığımız analizde bir düşüş trendinin olduğundan bahsetmiştik. Bu 30.96 hem yüksek zaman dilimlerindeki minimum tepki sınırı, düşük zaman dilimlerinde ise 32-34'lerden başlayan şu düşüş dalgasının maksimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada hem farklı vadeler hem farklı analiz yöntemlerini kullananların hedef bölgesi olarak karşımıza çıktığından oldukça güçlü bir direnç bölgesiydi. Hem formasyon analizi yapanların hedef bölgesiydi. Dolayısıyla satışa geçmeleri son derece normal. Orta uzun vadelilerin takip ettiği günlük grafiklerde minimum tepki sınırıydı. Buradan bir miktar satış gelmesi normal. Düşük zaman dilimlerinde takip edenlerin ise maksimum tepki sınırı olarak gördükleri bir bölgeydi. Tüm bu analiz yöntemlerinin tek bir seviyede toplanması buradaki satışların da son derece normal karşılanması gerektiğini bize gösteriyor. Şimdi burada önemli olan buradan gelen satıcıların ne kadar güçlü olduğu. Bu noktada da oluşan bakın şu son talep süreci önemli. 29.50'den başlayan talep süreci önemli. Bunun şu an için tutunduğu bölgesi maksimum düzeltme sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Burada 30 dolar 10 sent aralığı kırılmadığı sürece 29.50'den başlayan yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla yüksek zaman dilimlerinde 29.50 olarak takip ettiğimiz bölgeyi 30 dolar 10 sent aralığına çekebiliriz. 30 dolar altı kapanışlar burada görünümü bozacaktır ve minimum 29.50 maksimum 28.78'lere kadar satışların devamını beklememiz gerekir. Bu 30 doların altına inmediği sürece de tekrar yukarıda 30.96-30.75'lere doğru yükselişin devamı beklenir. Ancak bu noktada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bakın şu düşüş trendinin direnci kırıldı diye alım yapmak doğru olmaz. Burada 30.96 hatta 31 doların üstüne attığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde şu alan bir fake kırılım, bir likitte tuzağı alanı olarak kullanılacak bir bölgedir. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da şu yatay bandı takip ediyorduk. Yukarıda 2721-2711 direncimiz vardı. Şu an için bu bölge çalışıyor. Fakat bakın bu bölgeye ulaştıktan sonra gelen satıcıların çok da güçlü olmadığı, hatta bugün oluşan muma baktığımızda alıcıların devreye girmeye başladığını söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla halihazırda yukarıda 2721'in kırılma ihtimali gündemde. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçecek olursak 2583'ten başlayan şu yükseliş sürecini takip ettik ve önemli de bir direnç bölgesine ulaştı. Bakın geçmişte 2 defa bu bölgeden satış almıştık. 2726-2717. Bu bölgeden tekrar bir satış aldık fakat bu satışlar oldukça zayıf satışlar gene. Şu son yükselişe baktığımızda düzeltmesini dahi yapamadığı bir satış süreci takip ettik. 2697-2689 desteği çalıştığı sürece burada bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz ve yükselişin devamı beklenir. Ancak burada 2689 altı kapanışlarda da maksimum 2644-2633'lere kadar satışlar devam edebilir ve bu sadece bir düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişine devam etme ihtimalini taşıyor olacak. Buradan platinin günlüğüne geçtiğimizde 895'ten başlayan şu yükselişin maksimum düzeltme sınırından tekrar alımlarla karşılaştık. Burada düşük zaman dilimlerinde şu düşüş sürecini artık takip edeceğiz. Ancak şu an için ulaştığımız bölgeye baktığımızda geçmişte gene direnç olarak çalışmış bir bölge.
957-952 bölgesini takip ediyor olacağız. 957 üstü hareketler tekrar önemli bir direnç bölgesi olarak gördüğümüz 990'lara doğru hareketin devamı anlamına gelecektir. Bugün Amerika saatiyle birlikte bu bölgeden satış alıyor muyuz? Satıcılar güçleniyor mu? Bunu takip etmemiz gerekecek. Ancak Cuma günü gelen şu alıma baktığımız zaman bu bölgeden alıcıların oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde yüksek zaman dilimlerinde de dediğimiz gibi şu yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık. Önemli bir destek bölgesinden tekrar yükseliş başladı. Buradaki alıcıların bu sefer gücü önemli olacak. Burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 964-960 bölgesi geçilmeli. Şu anda da bir ara direnç bölgesi %50 seviyesinin geçtiği bölgeyi çalıştırıyor. 957-953 bölgesi bugün için önemli olacak. Amerika saatiyle birlikte bu bölgenin kırıldığını görüyorsak görünüm pozitif olacak. Ancak dediğim gibi tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 964'ün geçilmesi gerekiyor. Şimdi buradan Palladium'un günlük grafiklerine geçecek olursak, önceden hatırlarsanız burada bir fincan kulp formasyonu oluşabilir demiştim. Fakat bir süredir de bu formasyondan bahsetmiyorum. Çünkü bakın şu son düşüş %61.8 seviyesinin de kırılmasıyla birlikte artık aşağıda 830-809 bölgesini gündeme getirmiş durumda. Ve bakın şu son düşüş sonrasında gelen tepkiler de oldukça sınırlı kalıyor. 966 üstünde bir türlü kalıcı olamadı Palladium. Dolayısıyla tekrar buradan satışa dönüp 830 ve 809 desteğine doğru satışları devam ettirebilir. Bu tarz bir hareket gelince artık bu formasyonun bozulmuş olduğunu kabul ederiz. Fakat şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın formasyonların hemen hemen hepsi yatay bandlar içinde oluşur. Dolayısıyla burada yatay bandın direnci veya desteği kırılmadığı sürece o bölgede oluşan formasyonların çok da bir önemi yoktur. Hatta bizim algımızı bozduğu için, bizi bazı beklentilere soktuğu için piyasadaki bazı değişimleri gözden kaçırmamıza sebep olur. O nedenle belirlediğimiz bazı sınırlar aşılıyorsa artık o formasyonda ısrarcı olmamak gerekir. Ancak yatay bant hareketi korunduğu sürece de herhangi bir yön tayin etmekte doğru olmayacaktır. Dolayısıyla evet burada bir fincan kulp formasyonu olasılığı artık yok. Fakat burada söyleyebileceğimiz 830-809 desteği korunduğu sürece 1250'nin kırılma ihtimali güçlü olarak karşımızda duruyor. Şu an içinde 966 hatta yukarıda 984 direncinin kırılıp kırılmadığı önemli olacak. Bu bir tepki sürecini gösterir ve maksimum yukarıda 1111-1094'lere doğru olan yükseliş bir tepki olarak kalacaktır. Ancak 1111'in geçilmesiyle birlikte yükselen dipler yükselen tepeleri getirecek ve 1250'nin kırılma ihtimali güçlenecektir. Buradan Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 1016'lardan başlayan şu düşüş sürecinin maksimum tepkisini verdi ve şu an için kararsız bir süreç yaşanıyor. Bu tepki sonrasında gelen satışlarda bu yükselişi takip edeceğiz. Şu talep sürecini takip edeceğiz. Bunun da şu an için minimum düzeltme sınırından bir destek bulmuş durumda. Dolayısıyla burada artık şu seviyeyi takip edeceğiz destek olarak 940 altına inmediği sürece 890'lardan başlayan yükselişin minimum düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 946 kapanışlar 928-920 bölgesine kadar satışların derinleşmesi anlamına gelecek. Bu da gene bir düzeltme sınırıdır. Ancak bu bölgede kırılıyorsa artık tekrar 890'lara doğru satışların devamı gelmeli. Dolayısıyla burada kısa vadeli işlem yapanlar için 940 ve 920 bölgeleri risk algınıza göre, maliyetinize göre stop olarak kullanılması gereken bölgeler. Son olarak Brent petrolün bir düşük zaman dilimlerinden son durumuna bakmak istiyorum. Burada hatırlarsanız bir formasyon hedefimiz vardı. 82 dolar civarları demiştik. Bu bölgeden bir miktar satış aldık. Fakat gelen satışlar bakın şu son yükselişin düzeltme sınırı olan 80-79-50 bölgesini korumakta. Bu bölge korunduğu sürece bir düzeltmenin dahi geldiğinden bahsedemeyeceğiz. Ve burada 82,5'larında kırıldığı bir yükseliş süreci gene takip edilir. Fakat 79,5 altı kapanışlar bir düzeltme sürecinin başladığını,
76,5-75,5 desteğine doğru satışların devam etme ihtimalini gündeme getirir. Aslında burada da gene bir sorun yok. Bakın şu son yükselişin maksimum düzeltme sınırı aynı zamanda geçmişteki yatay bandın bu formasyonun oluştuğu bölgenin direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Yalnız 75,5 altı kapanışlarda tekrar aşağıda 70 dolarların gündeme gelme ihtimali olacak. O yüzden temkinli olmak lazım. Bu desteklerin kırıldığını görüyorsak, yani yukarıda 79,5-80 dolar desteğinin kırıldığını görüyorsak bir miktar risk azaltmak önemli olacaktır. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.